Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu videoya başlamadan önce çok net bir ayrım yapmamız gerekiyor. Bu video Tanrı'yı tartışmayacak. Bu video bir inancı savunmayacak. Bu video hiçbir kutsal metni yüceltmeyecek. Bu videoda yapacağımız şey tek bir varlığı ele almak. Ama bir ilah olarak değil, bir sistem aktörü olarak. Bugün burada Gnostik metinlerde Demiurge adıyla anılan figürü iyi kötü ekseninde tartışmayacağız. Çünkü bu meseleyi tamamen ıskalıyor. Demiurge kötülüğün sembolü değil. Demiurge yanlış çalışan bir yönetim aklı. Ve bu ayrımı netleştirmeden bu figür hakkında söylenen her şey ya çok romantik kalıyor ya da çok polemiğe dönüşüyor. Bu noktada kısa bir parantez açmam gerekiyor. Bu kanalda yaptığımız şey hızlı tüketilen içerikler üretmek değil. Bu metinler okunması çok zor, anlatması çok zor ama gerçekten derinlik isteyen metinlerdir. Bu yüzden bu tür analizlerin devam edebilmesi senin burada olan varlığınla doğrudan bağlantılı. Eğer bu anlatım biçimi sana hitap ediyorsa, eğer nihayet biri ya da birileri bu metinleri yüzeysel anlatmıyor diyorsan, kanala destek olman benim için çok önemli. Bir beğeni, bir yorum ya da kanala abone olmak bunlar küçük gibi görünebilir. Ama bu tür içeriklerin devam edip etmeyeceğini belirliyor. Çünkü bu videolar algoritma için değil, gerçekten anlamak isteyenler için yapılıyor. Parantezi burada kapatıyorum. Şimdi analizimize müsaade ederseniz geri dönelim. Bir uyarı daha yapayım hazır yeri gelmişken. Bu videoda inançlı mısın değil misin sorusu yok. Haklı kim haksız kim o soru da yok. Metafizik bir savunma da yok. Bu video bir analiz videosu. Bir varlık kendi sınırlarını bilmeden yetki kullanmaya başladığında ne olur? Bunu inceliyoruz. Burada çok net bir ayrım yapmam gerekiyor. Önceki video yani Yuhanna Apokrifonu videomuz kozmolojik bir haritaydı. Üst alemler, aeonlar, yanlış yaratım anlatısı. Bu video ise o haritanın içindeki tek bir figürü söküp alıyor ve masaya yatırıyor. Nasıl düşündüğünü, neden yasa koyduğunu, neden korktuğunu, neden düzen kurduğunu adım adım birlikte inceleyeceğiz. Bu yüzden bu videoyu izlerken şunu lütfen unutma. Burada kimseye neye inanacağını söylemiyorum. Ama şunu göstereceğim. Bir varlık kendini mutlak sanıyorsa orada artık ilahi bir sorun değil, yapısal bir problem vardır. Ve şimdi bu yapıyı çözmeye birlikte başlıyoruz. Şimdi çok net bir soruyla başlıyorum. Demiurge kendini neden mutlak sanıyor? Bunu düşünün. Bu sorunun cevabı ahlaki değil. Bu sorunun cevabı teolojik de değil. Bu sorunun cevabı bilişsel. Gnostik metinler Demiurge'yi kötü olduğu için değil, nasıl düşündüğü için problemli görüyor. Ve bu düşünce biçiminin 3 temel kaynağı var. Gnostik kozmolojide Demiurge'nin doğumu klasik yaratılma fikrinden çok farklı. Bu varlık yani Demiurge doğuyor, ortaya çıkıyor ama kendi kaynağını bilmeden var oluyor. Yuhanna Apokrifonunda bu çok açık biçimde anlatılıyor. Demiurge Sofya'nın tekil üretiminin sonucudur. Yani bir irade zincirinin içindedir. Ama bu zincirin üst halkasını algılayamaz. Bu şuna benziyor. Bir sistemin içindesiniz ama sistemi üreten üst sistemi görmüyorsunuz. Bu noktada kritik olan şu. Demiurge'nin problemi kaynağı reddetmesi değil. Kaynağı hiç görmemesi, algılamaması. Bu yüzden kendini konumlandırırken özellikle şunu söylüyor. Ben varım. Ben düzen kuruyorum. Ben hükmediyorum. Ve burada duruyor. Çünkü onun bilinci doğduğu seviyede kapanıyor. Gnostik metinlerde Demiurge'nin bilgisi sınırlı ama bu sınırlık basit bir cehalet değil. Bu algısal bir sınır. Birçok metinde özellikle Yuhanna Apokrifonu ve dünyanın kökeni üzerine olan yazılarda ve kodekslerde Demiurge'nin üst alemleri görmediği, duymadığı ve algılamadığı vurgulanır. Bu çok önemli çünkü Demiurge benden başka yok derken yani benden başka tanrı yok derken metafizik bir iddia ortaya atmıyor. O gördüğü alan hakkında konuşuyor. Yani onun açısından tablo şu. Benim algımın dışında bir şey yok. Bu bilinç tarihinde çok tanıdık bir model. Kapalı bir sistem kendi sınırlarını evrenin sınırları sanıyor. Ama asıl kritik kırılma noktası burada. Gnostik metinlerde Demiurge sadece bilmez değildir. Bilmediğin de bilmezdir. Bu sıradan bir cehalet değil aslında. Bu ikinci seviye cehalettir. Ben bunu çok seviyorum. İkinci seviye cehalet.
terimini. Yani birinci seviye bilmiyorum. İkinci seviye bilmediğimi de bilmiyorum. İşte mutlaklık iddiası tam olarak burada doğuyor. Çünkü bilmediğini bilen bir varlık sorgular, durur, sınır çizer, birkaç adım geri gider, büyük resme tekrar bakar, araştırmaya yönelir, anlamaya yönelir. Ama bilmediğini bilmeyen bir varlık hükmeder, yasa koyar, kendini merkez yapar. Tanıdık geldi mi bilmiyorum. Eminim günlük yaşamınızda bunları çokça görüyorsunuzdur. Gnostik metinlerde Demiurge'nin trajedisi aslında tam olarak budur. O yanıldığını fark edebilecek bir konumda değildir. Bu yüzden yanılgısı kalıcıdır. Gitmez bir yere. Bu üç aşama birleştiğinde Gnostik metinlerin çok iyi tanımladığı bir bilinç tipi ortaya çıkıyor. Kendine yeterli bilinçtir bu. Bu bilinç dış referans kabul etmez, üst otorite tanımaz, geri bildirim almaz. Bu yüzden Demiurge yasa üretir, düzen kurar, sınır çizer. Çünkü o sınırın dışına algılayamaz ve sizin de o sınırın dışına çıkmanızı istemez. O sınırın dışına çıkarsanız Demiurge gibi karakterler sizi yönetemez hale gelir. Ve bu onlar için çok tehlikelidir. Sistemin yıkılması demektir. Ama bu sınırlar hakikati yansıtmak için değil, istikrarı korumak içindir. Bu fark çok kritiktir. Gnostik metinlerde düzen iyi olduğu için kurulmaz, kontrol edilebilir olduğu için kurulur. Burası çok güzel. Yani bu cümleyi çok sevdim. Şimdi şunu netleştirelim. Ben Tanrıyım ve benden başkası yoktur cümlesi Gnostik okuma için küfür değil, şeytani değil ya da bir kötü niyetli söylenmiş bir şey değil. Bu cümle kapalı sistem bilincinin doğal sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Demiurge şunu demekte aslında. Benim algımda, benim düzenimin dışında bir referans yok. Algılamıyor çünkü. Bu bilerek söylenmiş bir yalan değil. Mantıksal bir sonuç. Algılayamadığı için mantığını da kuramıyor. Ve işte bu yüzden Gnostik metinler Demiurge'yi düşmanlaştırmaz. Onu analiz eder ve devam ederler. Bu noktada şunu net bir cümleyle kapatabiliriz. Demiurge kendini mutlak sanır. Çünkü başka ihtimali algılayacak bir bilince sahip değildir. Bir sonraki bölümde bu bilincin dile nasıl döküldüğünü, ben Tanrıyım cümlesinin bir inanç iddiası mı yoksa bir bilişsel sonuç mu olduğunu adım adım inceleyeceğiz. Çünkü artık soru şu, bir varlık mutlak olduğunu düşündüğünde ilk olarak ne yapar? Şimdi bu videonun en kritik noktasına geliyoruz. Hazır mısınız? Gnostik metinlerde tekrar tekrar karşımıza çıkan ama çoğu zaman da yanlış okunan o cümleye ben Tanrıyım ve benden başkası yoktur. Bu cümle yüzeyden okunduğunda bir küstahlık gibi görünür. Bu güç gösterisi gibi algılanır. Hatta çoğu modern yorumda bilinçli bir yalan ya da şeytani bir iddia olarak etiketlenir. Ama Gnostik metinler bu cümleyi böyle okumaz. Zaten Gnostik metinleri yazanlar da, çalışanlar da ve saklayanlar da bu cümleyi modern zamanlarda yapılan yorumlar gibi okumadılar. Onlar için bu cümle bir teolojik manifesto değildir. Bir inanç bildirisi değildir. Bir kötülük ilanı hiç değildir. Bu cümle bir zihinsel durumun dışa vurumudur. Bu cümle neyin sonucu peki? Bu cümle tek başına ortaya çıkmaz. Bir düşünce zincirinin son halkasıdır. Gnostik metinlerde Demiurge yaratır, düzen kurar, isim verir, yasa koyar. Ve şunu fark eder. Bu düzen benim elimden çıktı. Buraya kadar bir sorun yok. Sorun şu. Demiurge kendi düzeninin üstünde başka bir düzen ihtimali olduğunu hiçbir aşamada algılayamıyor. Yani bu cümle ben her şeyim iddiasından değil, benim gördüğüm her şey benim düzenim algısından doğuyor. Yani gördüğüm kadar varım diyor. Bu çok önemli bir fark. Peki neyi bilmediği için bu cümleyi söylüyor Demiurge? Gnostik metinlerde Demiurge'nin bilmediği şey çok net. Pleroma'yı bilmez, kendi kaynağını bilmez, kendisinden önce gelen ilkeyi bilmez. Ama burada daha ince bir detay var. Demiurge sadece üst alemi bilmez değil. O bilmediği bir şey olabileceği ihtimalini de bilmez. Burası çok güzel. Çünkü bunu yüzeysel yorumlarda anlatmıyorlar. O yüzden sadece bu videoda bulabilirsiniz. Bu yüzden bu cümle bir meydan okuma değildir. Bu cümle bir savunmadır. Bir sınır çizme refleksidir.
Gnostik metinlerde bu çok net hissediliyor. Demiurge konuşur ama dinlemez. İlan eder ama sormaz. Hükmeder ama öğrenmez. Çünkü öğrenme üst referans gerektirir. Ve onun zihninde üst referans yoktur. Tek referans kendisidir. Peki bu cümle yalan mı, yanılgı mı? Şimdi kritik ayrımı beraber yapalım. Bir yalan gerçeğin bilindiği ama saklandığı durumdur. Bir yanılgı ise başka bir ihtimalin hiç görülmediği durumdur. Burayı çok net bir şekilde tanımladığımı düşünüyorum. Gnostik metinler Demiurge'yi yalancı olarak sunmuyorlar. Tamam mı? Yani modern yorumlarda ya da bu konuda çalışmayan insanlar üstünkörü bu Demiurge'yi anlattıklarında onu şeytani bir varlık ya da yalancı bir varlık olarak sunuyorlar. Ama gerçek gnostik metinler ve gnostik yazarlar, bu metinlerin yazarları ve gnostik ilkeleri çalışan, bunlara inanan insanlar Demiurge'yi yalancı olarak sunmuyorlar. Burayı eminim çok iyi bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Onu yanılan bir varlık olarak sunuyorlar. Bu yüzden metinlerde Demiurge için kullanılan sıfatlar aslında şunlar: kör, akılsız, cahil. Ama asla sahtekar, kandırıcı ya da bilinçli kötülük yapan bir varlık olarak temsil edilmiyor. Bu fark hayati önemde. Çünkü bilinçli bir yalancı pazarlık yapar, geri adım atabilir, ikna edebilir veya ikna etmeye çalışabilir. Ama yanılan bir varlık kendinden emindir. Mutlak konuşur, sınır tanımaz. Sınırı bilmez. Şimdi daha ileri seviyelerde başka bir noktamız daha var. Burada çok net bir karşılaştırma yapıyoruz. Bilinçli yalan esnektir, stratejiktir, duruma göre şekil alır. Cehaletten doğan mutlaklıktır. Serttir, değişmez, kendini hakikat sanır. Gnostik düşünceye göre tarihte ve kozmolojide en yıkıcı yapılar bilinçli kötülükten değil, mutlaklık iddiasından doğmuştur. Ve bu mutlaklık çoğu zaman ben doğruyum değil, benden başka yok cümlesiyle başlar. Bu cümle neden bu videonun omurgası peki? Çünkü bu cümle Demiurge'nin bilinç modelini özetliyor. Yasa koyma refleksini açıklıyor. Arkon sistemini zorunlu kılıyor. Kader mekanizmasını meşrulaştırıyor. Bu tek cümleyi eğer anlarsan geri kalan her şey yerine oturuyor zaten. Yasa neden var? Çünkü alternatif görülmüyor. Kader neden işliyor? Çünkü sapma ihtimali tanınmıyor. İtaat neden talep ediliyor peki? Çünkü üst referans yok. Bu yüzden bu videonun omurgası şu: Demiurge ben Tanrıyım derken Tanrı'yı tanımlamaz. Kendi bilincinin sınırlarını ilan eder. Bir sonraki bölümde bu bilincin pratiğe nasıl döküldüğünü, yani yasa koyma refleksini, düzen üretme zorunluluğunu ve kontrol ihtiyacını birlikte inceleyeceğiz. Çünkü artık soru şu: mutlak olduğunu düşünen bir bilinç ilk olarak neyi inşa eder? Şimdi çok net bir soru ile ilerliyorum. Demiurge neden yasa üretir? Bu sorunun cevabı ahlaki değil. Bu sorunun cevabı iyi kötü ekseninde de aranmaz. Bu sorunun cevabı belirsizlikle kurulan ilişkide yatar. Gnostik metinlerde yasa adalet üretmek için değil, istikrar üretmek için vardır. Bu ayrımı baştan netleştirelim. Belirsizlik korkusu önemlidir. Gnostik metinlerde Demiurge'nin bilinci kapalı bir sistem bilincidir. Bu ne demektir peki? Bu şu demektir: her şeyin kontrol altında olması gerekir. Öngörülemeyen hiçbir alan bırakılmamalıdır. Sapma ihtimali sistem için bir tehdittir. Sapma ihtimali sistemi yıkabilir. Belirsizlik Demiurge'nin gözünde bir boşluk değil, bir risk alanıdır. Ve risk bilmediği bir ihtimali çağırır. Bu yüzden Gnostik metinlerde Demiurge düzenler, sınırlar çizer, isimler verir ve kategoriler oluşturur. Çünkü isim verilen şey kontrol edilebilir hale gelir. Belirsizlik ortadan kalktığında sistem kendini güvende hisseder. Yasa koyma refleksi doğrudan kontrol ihtiyacından doğar. Ama bu kontrol zorbalık değildir, keyfi bir baskı da değildir. Bu kontrol bilmediği ihtimalleri dışarıda tutma çabasıdır. Gnostik metinlerde Demiurge doğayı düzenler, zaman döngüleri kurar, sınırlar belirler. Ama bu düzenin amacı hakikati açığa çıkarmak için değildir.
Amaç ne olacağını bilmek içindir. Yasa burada bir ahlak kodu değil, öngörü aracıdır. Bir varlık her hareketi önceden tanımlarsa sürpriz yaşamaz ve sürpriz kapalı sistem bilinci için en büyük tehdittir. Gnostik metinlerde düzen kutsal değildir ama çok gereklidir. Demiurge açısından düzen anlam üretmez, bilgelik de sağlamaz ama güvenlik sağlar. Bu yüzden yasa esnek değildir. Yoruma açık değildir, değişmezdir ve görünürdür. Çünkü değişebilir bir yasa kontrolü zayıflatır. Yasa ne kadar katıysa sistem o kadar stabildir. Bu noktada şunu çok net söyleyebiliyoruz. Yasa burada doğru olanı değil, tekrar edilebilir olanı üretir. Özellikle Yuhanna Apokrifonu ve Arkonların Hipotasisi gibi metinlerde yasanın dili dikkat çekicidir. Yasa iyi ol demez, bilgi ol demez, hatırla da demez. Yasa şunu söylüyor. Böyle yap, şöyle yapma, sınırı geçme. Bu dil ahlaki değil, operasyonel bir dildir. Yasa bilinci dönüştürmek istemez. Yasa bilinci sabitler. Şimdi ayrıca yasa hareketi de sınırlar. Gnostik okuma açısından yasa ilk olarak bedeni hedef almaz, zihni hedef alır. Çünkü yasa hangi hareketin mümkün olduğunu tanımlıyor. Hangi seçeneğin dışlandığını belirliyor. Seçenekler azaldıkça bilinç daralır. Bilinç daraldıkça sorgulama zayıflar. Ve sistem için ideal durum şu: hareket eden ama düşünmeyen varlıklar. Bu bilinçli bir kötülük değil. Bu işleyen bir mekanizmadır. Şimdi en kritik nokta aslında burası. Yasa bedeni disipline etmekten çok bilinci sabitlemek için var. Gnostik metinlerde kurtuluş yasaya uymakla gelmez. Çünkü yasa hareketi tekrar ettirir. Bilinci aynı yerde tutar. Hatırlamayı geciktirir. Bu yüzden yasa sistemin devamı için zorunludur. Ama aynı bu yüzden bilincin yükselmesi için engelleyicidir. Bu bölümü net bir cümleyle kapatalım. Demiurge yasa koyar çünkü belirsizliği tolere edemez. Yasa üretir çünkü kontrol olmadan düzen çöker. Çünkü kontrolünün dışına çıkacak olan bir şey onun sınırlarını yok eder. Ve bu yasalar kötü oldukları için değil, istikrarlı oldukları için işler. Bir sonraki bölümde bu yasanın tek başına yetmediğini, neden arkonlara ihtiyaç duyduğunu ve yetkinin neden parçalandığını inceleyeceğiz. Çünkü artık soru şu: tek bir bilinç bir sistemi ne kadar süre kontrol edebilir? Şimdi çok kritik bir noktaya geliyoruz. Gnostik metinlerde arkonlar çoğu zaman yanlış anlaşılıyor. Onlar şeytan değildir, bağımsız kötülük figürleri de değildir, bireysel iradeleri olan isyancılar da değillerdir. Arkonlar zorunlu olarak ortaya çıkan yöneticilerdir. Ve bu zorunluluk ahlaki değil, yapısaldır. Tek merkezli bilincin sürdürülemezliğini gösterir. Gnostik metinlerin çok net söylediği bir şey var. Tek bir bilinç sınırlı bir evreni bile tek başına sürdüremez. Demiurge merkezdir. Kaynak sanır kendini. Yasa koyar. Ama bu yeterli değildir. Çünkü her merkez belli bir noktadan sonra yük altında çöker. Bu yüzden yetki parçalanmak zorundadır. Bu bir tercih değil, bir zorunluluktur. Yuhanna Apokrifon'da Demiurge'nin kendi suretinde yardımcılar yarattığı anlatılır. Bu anlatı yardım alma fikrinden çok yük paylaşımı fikrini ima ediyor. Yetki dağıtımı Gnostik metinlerde çok sistematik bir biçimde işlenir. Arkonlar belirli alanlardan sorumludurlar. Belirli katmanlara atanırlar. Belirli işlevleri yürütürler. Bu işlevler yaratmak değildir, karar vermek de değildir, uygulamaktır. Bu yüzden arkonlar yasa üretmezler, yasa yorumlamazlar, yasayı işletirler. Bu çok kritik bir ayrım. Çünkü bu noktada Demiurge'nin bilinci ile arkonların işlevi ayrılıyor birbirinden. Demiurge merkezi akıldır. Arkonlar operasyonel birimlerdir. Gnostik metinler dünyayı kaotik bir yer olarak tanımlamazlar. Tam tersine fazlasıyla düzenli, fazlasıyla katmanlı, fazlasıyla bürokratiktir. Bu tesadüf değildir elbette. Bir sistem büyüdükçe merkezden yönetilemez hale gelir. Bu yüzden katmanlar oluşur, yetkiler bölünür, denetim mekanizmaları kurulur. Arkonlar bu bağlamda korku üretmiyorlar, inanç talep etmiyorlar, işi yürütüyorlar.
Bu yüzden gnostik metinlerde arkonlar görünmezdir. Kişisel değildir. Çoğu zaman isimsizdir. Çünkü bürokrasinin kişiliği olamaz. İşlevi olur sadece. Burada çok net bir vurgu yapmamız gerekiyor. Arkonlar insanlardan sadakat beklemez. Sevgi talep etmezler. Korku üzerinden ilişki de kurmazlar. Onların işi otomasyonu sürdürmektir. Otomasyon ne demektir peki? Aynı davranışın tekrar etmesi. Aynı döngülerin işlemesi. Sapmanın en aza indirilmesi. Bu yüzden arkonlar bilinçli değil, refleksle çalışıyorlar. Gnostik metinlerde kader tam da bu noktada devreye giriyor. Kader ilahi bir plan değil, işleyen bir algoritmadır. Ve bu algoritmanın uygulayıcıları arkonlardır. Çünkü kader önceden yazılmıştır ve insanların ne yapacağı bellidir ve bir sürprize kapalıdır. Bu cümleyi özellikle ve net bir şekilde kuralım. Arkonlar şeytan değil, arkonlar memurdur. Onlar kendi başına karar alamazlar, almazlar. İyi kötü tartışması yapmazlar. Sistemi sorgulamazlar. Onlar için tek bir soru vardır. Bu düzen çalışıyor mu? Ve çalışıyorsa devam eder. Bu yüzden gnostik metinlerde kurtuluş arkonlara karşı savaşmakla gelmez. Çünkü savaş sistemi besler. Asıl mesele sistemin dışına çıkabilmektir. Bu bölümü tek bir cümleyle net bir şekilde kapatalım. Arkonlar Demiurge'nin kötü yardımcıları değillerdir. Arkonlar yanlış kurulmuş bir düzenin kaçınılmaz sonuçlarıdır. Bir sonraki bölümde bu otomasyonun en güçlü aracına yani kader ve astroloji mekanizmasına birlikte bakacağız. Çünkü artık soru şu: bir sistem insanı nasıl fark ettirmeden yönetir? Şimdi çok kritik bir yanlış anlamayı baştan düzeltelim. Gnostik metinlerde kader ilahi bir plan değildir. Kader sevgiyle yazılmış bir senaryoda değildir. Tanrı'nın insan için çizdiği bir yol değildir. Ahlaki bir ödül ceza sistemi ise hiç değildir. Kader işleyen bir kontrol mekanizmasıdır. Ve bu mekanizma Demiurge'nin tek başına kurduğu bir şey değil. Bu arkonlarla birlikte işletilen kozmik bir teknolojidir. Gnostik metinlerde zaman ilerleyen bir çizgi değildir. Lineer bir düzlemde gitmez. Zaman daireseldir, tekrarlıdır, kapalıdır. Özellikle Yuhanna Apokrifonu ve Arkonların Hipotasisi gibi metinlerde insanın aynı kalıpları tekrar tekrar yaşadığına dair çok net bir ima var. Doğum, yaşam ve ölüm ve tekrar. Ama bu tekrar ruhun olgunlaşması için değil, bilincin yükselmesi için değil. Bu tekrarın amacı şu: bilincin aynı seviyede tutulması. Çünkü döngü hareket varmış hissi yaratır ama yön değişimi üretmez. İnsan yaşadığını sanır ama hep aynı katmanda kalır. Gnostik metinler reenkarnasyonu romantize etmiyorlar. Bu çok önemlidir. Burada tekrar eden hayatlar öğrenme fırsatı değil, oyalama mekanizmasıdır. Birçok gnostik metinde ruhların göksel katmanlardan geçerken arkonlar tarafından durdurulduğu anlatılır. Bu durdurma fiziksel değil, cezalandırıcı da değil, yönlendiricidir. Ruh tekrar dünyaya gönderilir. Tekrar dünyaya yönlendirilir. Aynı arzularla, aynı korkularla, aynı unutuşla. Çünkü hafıza silinmiştir ve hafızası olmayan bir bilinç asla ama asla yukarı çıkamaz. Gnostik metinlerde kurtuluş yukarı doğru bir harekettir. Ama bu hareket otomatik değildir. Doğal değildir. Sistem tarafından engellenir. Arkonlar bilincin yükselmesini istemezler. Neden? Çünkü yükselen bilinç yasaya ihtiyaç duymaz. Kaderi sorgular, döngünün dışına çıkar. Bu yüzden kader sistemi bilinci yatayda tutar. İnsan çalışır, sever, acı çeker, umut eder ama hep aynı bilinç düzeyinde kalır. Şimdi en rahatsız edici noktaya geliyoruz. Gnostik metinlerde astroloji gelecek okuma sanatı değildir. İlahi sırları açan bir anahtar da değildir. Astroloji kader sisteminin arayüzüdür. Gezegenler sembol değildir. Karakter tanımlayıcısı değildir. Kim olduğunu anlatmaz. Onlar hangi sınırlar içinde hareket edeceğini bilirler. Astroloji şunu söyler: sen busun, şöyle davranırsın, buraya kadar gidersin. Ve insan bunu kabul ettiğinde bilinci kilitlenir. Çünkü kendini tanımak yerine kendine atanmış bir kimliği yaşamaya
başlarlar. Bu bölümü sarsıcı bir cümleyle netleştirelim. Gnostik metinlere göre insanların büyük çoğunluğu kader zincirlerini hissetmez. Çünkü zincir görünmezdir. Doğal görünür. Hayat böyle hissi üretir. Ve işte bu yüzden sistem başarılıdır. Eğer zinciri göremiyorsan ona karşı çıkamazsın. Çıkmazsın. Eğer kaderi normal sanıyorsan onun dışını hayal edemezsin. Bu yüzden gnostik metinlerin mesajı çok net. Özgür olduğunu sanman sistemin kusursuz çalıştığını gösterir. Bu noktada artık tablo tamamlanıyor. Yanlış çalışan bir merkez, otomasyon üreten arkonlar, bilinci kilitleyen yasa ve bunu görünmez kılan kader sistemi. Bir sonraki ve son bölümde bu sistemin neden korktuğunu, hangi noktada çatladığını ve bilginin neden bastırıldığını konuşacağız. Çünkü artık soru şu: bir sistemi en çok ne tehdit eder? Şimdi bu videonun belki de en kritik ama en az konuşulan noktasına geliyoruz. Buraya kadar şunu çözdük. Demiurge nasıl düşünür? Neden yasa koyar? Neden arkonlara ihtiyaç duyar? Neden kader sistemini işletir? Ama hala cevaplamadığımız bir soru daha var. Bütün bunlar neden? Yani asıl soru şu: Demiurge neden korkuyor? Gnostik metinlerde Demiurge'nin korkusu kaos değildir, isyan da değildir, yıkım da değildir. Demiurge'nin korkusu kontrol edemediği, sınırların dışına çıkmaya meyilli bilinçtir. Bu çok net bir ayrımdır ve önemlidir de. Demiurge'nin bedenleri kontrol edebiliyor, hareketleri de kontrol edebiliyor ve sınırlayabiliyor. Zamanı döngüye de sokabiliyor. Ama şunu kontrol edemiyor: hatırlamayı. Ve gnostik metinlerde hatırlama sıradan bir zihinsel süreç değil. Hatırlama, üst alemle bağlantının yeniden tahsis edilmesi, kurulması, ilahi kıvılcımın fark edilmesi, insanın kendi kökenini sezmesi. İşte bu durum ve bütün bu hatırlama Demiurge'nin kurduğu sistem için ölümcül. Peki neden bilgi bastırılıyor? Burada bilgi derken akademik bilgi, ansiklopedik veri, öğretilmiş içerik kastedilmiyor elbette. Gnostik metinlerde bastırılan bilgi gnosistir. Yani dışarıdan öğretilen değil, içeriden hatırlanan bilgi. Özellikle Yuhanna Apokrifonu, Arkonların Hipotasisi ve Dünyanın Kökeni üzerine adlı metinlerde bilginin yasak değil, tehlikeli olarak kodlandığını görüyoruz. Çünkü gnosis yasaya ihtiyaç duymaz, aracıya ihtiyaç duymaz, otorite tanımaz. Hatırlayan insan neden diye sorar. Başka bir ihtimal var mı diye sorgular. Düzeni mutlak olarak düşünmez. Ve bu Demiurge'nin bilinç modeline birebir terstir. Temelden sarsar. Neden hatırlama tehlikelidir peki? Şimdi çok kritik bir cümle kuruyorum. Buraya dikkat. Gnostik metinlere göre insanı tehlikeli yapan şey itaatsizliği değil, bilincidir. Hatırlayan insan yasaya körü körüne uymaz, kaderi sorgular, korkuyla yönetilemez. Bu yüzden gnostik metinlerde kurtuluş itaat üzerinden değil, uyanış üzerinden tanımlanır. Ve uyanış sistemin otomasyonunu bozar. Çünkü otomasyon bilinçsiz tekrar ister. Hatırlama ise tekrarın dışına çıkmaktır. Şimdi her şey yerine oturuyor. Yasa ahlak üretmek için değil, bilinci sabitlemek için vardır. Kader ilahi plan değildir. Sapmayı engelleyen bir döngüdür. Çünkü kader varsa eğer ne yapacağınız bellidir. Ve bir sürpriz yaşanmaz. Sistemin dışına çıkılmaz. Düzen hakikatle ilgili değildir. İstikrarla ilgilidir. Bunların üçü de aynı refleksin ürünüdür. Demiurge bilinci bastırarak ayakta kalır. Çünkü bilincin yükselmesi onun mutlaklık iddiasını doğrudan çözer. Bu yüzden gnostik metinlerde bilgi hep ışık metaforuyla anlatılır. Işık geldiğinde karanlık savaşmaz. Karanlık dağılır, yok olur, gider. Bu bölümü şu cümleyle kapatabiliriz. Demiurge'nin korkusu insan değildir. Demiurge'nin korkusu insanın ne olduğunu hatırlamasıdır. Çünkü hatırlayan insan itaat etmez. İtaat etmeyen insan sistemin dışına çıkar. Ve sistem işte tam burada çöker. Ve bir sonraki son bölümde bu videoyu kapatıyoruz. Ama bu bir özet kapanışı olmayacak. Bu bir eşik olacak. Çünkü artık soru şu: bu sistem çöker mi yoksa hala işliyor mu? Ve işte tam bu noktada serinin bir sonraki halkasına geçiyoruz.
Buraya kadar çok net bir tablo ortaya çıktı. Bu videoda Demiürge'yi şeytanlaştırmadık. Ahlaki bir düşman ilan etmedik. Bilinçli kötülüğün sembolü olarak da sunmadık. Ama şunu açıkça söyledik. Demiürge doğru değildir. Demiürge yanlıştır. Yanlış olmasının nedeni kötülük değil, konum yanılgısıdır. Gnostik metinler Demiürge'yi yıkıcı bir varlık olarak değil, sınırlarını bilmeyen bir yönetim aklı olarak tanımlar. Yani mesele şurada değil. Bu varlık kötü mü? Asıl mesele şurada. Bu varlık neden ortaya çıktı? Çünkü bu soruyu sormadan yasa neden kuruldu, arkonların neden zorunlu olduğunu, kader mekanizmasının neden çalıştığını, bilginin neden bastırıldığını anlayamazsın. Gnostik metinler bu noktada çok net. Bu sistem kendiliğinden oluşmadı. Bu düzen kaza sonucu kurulmadı. Bu yapı bilgeliğin dengesizliğinden doğdu ve öyle yaratıldı. Ve işte burada Gnostik kozmolojinin en trajik figürü sahneye çıkıyor. Sofya, bilgeliğin kendisi. Ama aynı zamanda felaketin başlangıç noktası. Bir sonraki videoda Gnostik metinlerin en rahatsız edici sorusunu soracağız. Bilgi nasıl olur da kurtarmaz da bir sistemi kilitleyen bir şeye dönüşür? Bir sonraki video Sofya'nın hatası. Bilgi nasıl kontrolden çıktı? Çünkü bu videoda gördüğümüz her şey demiürge, arkonlar, yasa, kader, kontrol. Tek bir kırılma anına dayanıyor. Ve o an bilgeliğin denge olmadan hareket ettiği andır. Bu video burada bitiyor. Ama hikaye daha çok uzun. Bir sonraki adımda o ilk hatanın içine gireceğiz ve orada hiçbir şey sandığınız gibi olmayacak. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.